Xiaomi'nin üst segment modellerinin Lite versiyonlarını şu ana kadar başarılı buldum. Diğer Lite telefonlar gibi alt seviyede hissettirmiyorlar. Bu videoda inceleyeceğimiz Xiaomi 12 Lite da bunlardan biri ama garantili olarak kesinlikle alınmaz durumda. Şu anda fiyatlara baktığım zaman şu anda 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile gelen bir 12 Lite 16.000 TL bandında, yani neredeyse 900 dolarlık bir fiyattan satılıyor. Yurt dışı tarafına baktığımızda da 7.000-8.000 TL bandında bu telefonu çok rahatlıkla alabiliyoruz. Yurt dışı tarafına baktığımızda çok daha uyguna, yani 7.000-8.000 TL bandında 400 dolarlık bir fiyatla 12 Lite alabiliyoruz. 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile bu fiyatın oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani 12 Lite'ın garantili ve yurt dışı versiyonları arasında neredeyse 2,5 katlık bir fark bulunuyor. Söylediğim gibi garantili versiyonunu kesinlikle önermiyorum. Biz de zaten bu videoda Xiaomi 12 Lite'ı yurt dışı fiyatı üzerinden değerlendirmeyi yapacağız. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İlk olarak tasarımla başlayalım. Ardından son değerlendirme kısmında fiyat açısından en büyük rakibi olan Xiaomi 11 TL'de 12 Lite'ı karşılaştıracağız. Tasarım olarak Xiaomi 12 Lite rakiplerinden bayağı farklı bir tasarımla geliyor. Keskin kenar çerçeveleri ve arka kapakta mat bir yüzeyin olmasıyla oldukça şık bir tasarımının olduğunu söyleyebilirim. Kutu içeriğinden de telefonumuzun kendisi, 67 Watt'lık hızlı şarj adaptörü ve silikon bir kılıf bizleri karşılarken özellikle siyah rengi bence cihaza daha farklı bir hava katıyor. 12 Lite elinize aldığınız zaman da gayet iyi hissettirdiğini belirteyim. 7.29 mm'lik kalınlık ve 173 gramlık ağırlığıyla kullanımı oldukça kolay ve tasarım olarak da kendi fiyat aralığında rahatlıkla en iyisi diyebilirim. Ekran konusunda da tasarım tarafında olduğu kadar iddialı. 6.55 inç AMOLED ve Full HD Plus 402 ppi piksel yoğunluğuyla 120 Hz tazeleme, 240 Hz dokunma hassasiyetiyle birlikte geliyor. Menüde uygulamalar arasında geçerken telefonu kullandığınız zaman bir video izlediğinizde bu ekranın verdiği deneyim sizi kesinlikle memnun edecektir. Parlaklık tarafında da 950 nit maksimum parlaklıkla ulaşabilmesiyle de gün ışığında, dışarıda ve kapalı ortamlarda bizi hiçbir şekilde üzmüyor. Ekran konusunda gerçekten muazzam diyebilirim. Yonga seti tarafında orta segmentin en iyi işlemcisini, yani Snapdragon 778G'yi görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanında bu sisteme eşlik ediyor ve baktığımız zaman arayüzdeki performansı oldukça tepkiselken yüksek grafikli oyunlarda 60 FPS gayet pürüzsüz, stabil bir deneyim alabiliyoruz. Telefonumuzun kasası da elimize tam olarak oturduğundan dolayı bu telefonla oyun oynamakta gerçekten keyifli. Kamera konusunda ise Xiaomi 12 Lite'da 108 megapiksel Samsung M2 sensörü ana kameramızda kullanılmışken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramızda bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesi açısından orta üst segmentteki rakiplerine baktığımızda ana kamera performansında 12 Lite'ın ciddi anlamda iddialı olduğunu söyleyebilirim. Burada fotoğraflardaki renkler gerçeğe yakın bir şekilde önümüze çıkarken detaylarda, zıt renklerde de herhangi bir kayıp yaşamıyoruz. Ultra geniş kamerada orta seviyede ama açıkçası makro kamerayı pek fazla beğenmedim. Video tarafında ise Xiaomi 12 Lite 4K 30 FPS'te Ace ile beraber videolar çekebiliyor. Titreşimleri engelleme konusunda kesinlikle başarılı diyebilirim. Ön tarafta da 32 megapiksel değerinde bir kamerayı görürken bu kamerada Full HD 60 FPS video çekim imkanı sağlıyor. Genel kamera bütünüyle 12 Lite fiyatına göre ideal bir seviyede diyebilirim. Batarya tarafında ise Xiaomi 12 Lite'da 4300 mAh batarya ve 67 Watt gibi oldukça iyi bir değeri görebiliyoruz. Burada 12 Lite'ı ortalama 30 dakikada sıfırdan 100'e şarj edebilmemiz de mümkün. Bu değerler gerçekten çok iyi. Batarya performansı olarak da Snapdragon 778G ve MIUI arayüzüyle optimize bir şekilde çalıştığından buradaki 4300 mAh batarya düşük gibi gözükse de bir günü çoğu senaryoda rahatlıkla tamamladığını söyleyeyim. Batarya performansı açısından da Xiaomi 12 Lite'ın üzeceğini düşünmüyorum. Android 12 ve MIUI 13 ile gelen Xiaomi 12 Lite 3 yıl boyunca güncellemeleri almaya da devam edecek. Arayüz olarak da Xiaomi 12 Lite'ın kararlı ve hızlı bir şekilde çalıştığını da belirteyim. Kablosuz bağlantılar tarafında en güncel destekleri görebiliyoruz. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2'yi desteklerken 5G'de tabii ki cihazımızda bulunuyor. Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, ses yüksekliği olarak da kalite açısından da orta seviyenin biraz daha üstünde yer alıyor. Ekran altı parmak izi okuyucunun da Galaxy A52s gibi rakiplerinden çok daha hızlı çalıştığını söyleyeyim ama maalesef ki suya ve toza karşı herhangi bir dayanıklılığımız bulunmuyor.
Dostlar, şimdi genel değerlendirmeye geçelim. Xiaomi 12 Lite'a baktığımız zaman tasarımıyla, ekranıyla, kamera performansıyla, bunun dışında genel performansına baktığımda da kesinlikle beğendiğim, oldukça başarılı bulduğum bir telefon diyebilirim. Özellikle tasarım yönünde kamera dizilimi, kasa yapısı, elle tutuş hissiyatıyla alınabilecek en ince, en hafif Android telefon diyebilirim. Yonga seti tarafında 400 dolarlık bir fiyata baktığımız zaman Xiaomi 12 Lite'ın bu noktada biraz geriye düştüğünü söyleyebilirim. Snapdragon 778G kesinlikle kötü bir işlemci değil. Ancak bu fiyat bandında daha iyi işlemcileri görebiliyoruz. Dimens'te 1200 gibi bir Yonga seti 12 Lite'da kullanılsaydı çok daha iyi olabilirdi. Ama yine de Snapdragon 778G hem oyunlarda hem de günlük kullanımda, genel deneyimde kesinlikle bizi üzmüyor. Burada en az 3-4 yıl boyunca herhangi bir sorun yaşamadan gayet akıcı bir deneyim vereceğini söyleyebilirim. Batarya yönünden de günlük kullanımda bir Xiaomi telefondan beklenilen performansı bize rahatlıkla verebiliyor. Burada 7-8 saat civarı ekran süreleri alabilmemiz gerçekten 4300 mAh'lik batarya için oldukça önemli. 67 Watt'lık hız işareti desteğinin olması da bu telefonun en önemli avantajlarından. Batarya konusunda ben herhangi bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çift SIM'de 5G desteğinin olması da gerçekten önemli bir avantaj. Şimdi Xiaomi 11T ile 12 Lite'ı kısaca karşılaştıralım. İlk olarak fiyatlardan bahsetmek gerekirse yurt dışı tarafında Xiaomi 11T'nin daha da uyguna bulunabildiğini söyleyebilirim. 6500 TL bantlarında, yani yaklaşık 370 dolar civarında 11T'yi bulabiliyoruz. 12 Lite'da 400 dolar bandında 7000-8000 TL aralığında seyrediyor. Açıkçası bu fiyatlara baktığımız zaman iki cihaz arasında ciddi uçurumlar var diyebiliriz. Ekran tarafında Xiaomi 12 Lite kesinlikle daha başarılıyken performans, kamera ve bunun dışında batarya performansı olarak da Xiaomi 11T'nin üstünlüğü ele aldığını söyleyeyim. Fakat telefonu daha çok günlük işlerde, yani standart işlerde kullanıyorsanız, çok yüksek performans beklentiniz yoksa, video tarafında ben çok fazla video çekmem, sadece kameranın fotoğraf tarafına odaklanırım diyorsanız 12 Lite'da bu noktada tercih edilebilecek bir model diyebilirim. Bunun haricinde tasarımı güzel olan, ele oturan ve kullandığınız zaman da tek elle kesinlikle sizi yormayan bir telefon istiyorsanız 12 Lite bu noktada öne çıkıyor. Ancak tasarım konusunda Xiaomi 11T özellikle kalınlık ve ağırlık kısmında gerçekten hantal bir cihaz. Burada neredeyse 9 mm'ye varan bir kalınlık ve 203 gramlık ağırlığıyla 12 Lite'dan bayağı geride kalıyor. Xiaomi 11T mi 12 Lite mi derseniz, genel toplama baktığımda Xiaomi 11T kesinlikle önde. Ama 12 Lite'da yabana atılacak bir cihaz değil. Videonun başında da söylediğim gibi garantili bir cihaz istiyorsanız 12 Lite kesinlikle alınabilecek bir telefon değil. Burada 15.000-16.000 TL gibi büyük rakamları bu telefona vermek hiç mantıklı gelmiyor. Yurt dışı kısmında da 7.000 TL'ye 12 Lite değerlendirilebilecek en mantıklı seçenekler arasında. Peki siz Xiaomi 12 Lite hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.